Bundan 65 yıl önce 9 arkadaş kışın ortasında Ural Dağları'nda bir gezintiye çıktı. Ancak bir daha geriye dönemedi. Olayı daha da anlaşılmaz kılan, yerlerde cesetleri bulunan gençlerin vücutlarındaki radyasyon kalıntıları ve korkunç yaralar ise pek çok komplo teorisine ilham kaynağı oldu. Peki dili kopmuş, gözleri oyulmuş bu 9 arkadaşın başına ne gelmişti? Bu videomuzda tüyler ürperten bu olayı adım adım inceleyeceğiz ve olay hakkındaki bir dizi komplo teorisine göz atacağız. İyi seyirler. Dünyanın en gizemli olaylarından biri 60 yılı aşkın bir süre önce Rusya'nın Ural Dağları'nda meydana geldi. Maceraperest 9 arkadaşın çıktıkları yolculuk peşinde pek çok soru işareti bıraktı. Tarihte Dyatlov geçidi olarak, hatta kimilerince şeytan geçidi olarak bilinen bu olayla ilgili bugüne kadar sayısız komplo teorisi ortaya atıldı. Ancak yapılan tüm çalışmalar cevapsız kaldı. 1959 yılında dönemin siyasi yönetim şekli dolayısıyla üstü kapatılan, şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmayan bu olay yıllar sonra yeniden gündeme gelse de kimse Ural Dağları'na çıkan 9 arkadaşa tam olarak ne olduğunu hiçbir zaman çözemedi. 1959 yılının başlarında dağcılık kulübü üyesi bir grup genç, kendilerine liderlik eden arkadaşları Igor Dyatlov eşliğinde Ural Dağları'nda bir gezi düzenlemeye karar verdi. Her şeyi adım adım planlayan tecrübeli dağcılar Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Igor Dyatlov, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogrova, Yuri Krivonishenko, Rüstem Slobodin, Nikolay Tibo Brinyol, Semyon Zolotaryov ve Yuri Yudin 27 Ocak tarihinde yola çıktı. 20 ve 30'lu yaşlarda olan bu gençler kayak ve doğa eğitimi konusunda oldukça tecrübeliydi. Grubun lideri olan Igor Dyatlov, arkadaşlarının bu gezi için endişe duyan ailelerine 12 Şubat tarihinde şehirdeki spor kulübüne geziyi tamamladıklarına dair mesaj göndereceklerinin sözünü vererek 2 hafta sürecek bu yolculuğa hazır olduklarını iletti. Yola 10 kişi olarak çıkan ekip yürüyüş noktasına varmak için önce tren yolculuğu yaptı. Bu yolculuğun sonunda içlerinden Yuri Yudin rahatsızlandı ve geri dönmek istedi. Yudin'in ayrılmasıyla ekip başlangıç noktasına ilerledi. 28 Ocak tarihinde başlangıç noktasına ulaşan gençler için ilk birkaç gün oldukça normal geçti. O günlerde çekilmiş fotoğraflar ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne seriyordu. Hepsi birkaç gün sonra başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde gülüyor ve eğleniyordu. 9 kişilik ekipteki herkes kendince günlük tutuyor, minik notlar alıyordu. Havanın dondurucu soğukluğu bir yana, ekibin tüylerini ürperten başka bir gerçek ise bulundukları coğrafyanın kalbinde yatıyordu. Bölgenin yerel kabilelerinden Mansiler, Rusya'nın dağlarını kendilerine yuva yapmış bir kabileydi. Bu topluluğun elbette kendilerine ait bir dilleri bulunuyordu. Ekip yürüyüş yaptığı her yerde birbirinden farklı Mansi işaretiyle karşılaşıyor, onları kendilerince yorumlamaya çalışıyordu. Her yerde Mansi işaretleri gören gençler sürekli Mansileri konuşuyor ve içten içe onlardan ürküyorlardı. Rus gençler 1 Şubat 1959 gecesi Ölüm Dağı anlamına gelen Kaalat-Sakil Dağı'nın eteklerine ulaştı. Bölgenin yerel halkı Mansiler, Kaalat-Sakil Dağı'nda daha önce açıklanamayan birçok gizemli olay yaşandığı ve oraya gelenler bir daha asla geri dönemediği için bu dağa Ölüm Dağı adını vermişlerdi. Genç dağcıların hedefine son bir durak kalmıştı. 1 Şubat gecesi Ölüm Dağı'nda konaklayan gençler dondurucu soğuk ve kasvetli ortamın etkisiyle gerilmeye başlamış, kendi içlerinde bazı tartışmalar yaşamıştı. Eksi 30 derecelik havada Kaalat-Sakil Dağı'nın eteklerinden dört bir yandan rüzgar alan bir noktaya büyük bir çukur kazan gençler çadırlarını tam da bu noktaya kurmuşlardı. İşte ne olduysa o gece oldu. O gece tek amaçları macera olan 9 genç 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gecede 60 yılı aşkın bir süredir sırrı çözülemeyecek bir olayın öznesi haline geldi. Igor Dyatlov ve arkadaşlarının planlarına göre gezi 12 Şubat 1959 tarihinde sona erecekti. Ancak aradan günler geçse de hiçbirinden ses gelmedi. Gruptan haber bekleyenler başlarda hava şartlarından dolayı bazı aksaklıklar olduğunu düşündüler. Bu tür zorlu gezilerde gecikmeler neredeyse her zaman olurdu ve gecikme olduğu düşünülerek ilk başlarda durum önemsenmemişti.
Birkaç gün sonra bir şeylerin ters gitmiş olabileceği ihtimali düşünülmeye başlandı. Takvimler ayın 20'sini gösterdiğinde artık olayın gecikme olmadığını düşünen ailelerin talebi üzerine kayıp öğrencileri aramak için arama kurtarma ekipleri görevlendirildi. Polisin ve ordunun da helikopterler ve uçaklarla katıldığı arama 6 gün sonra grubun varış noktasından 10 kilometre uzaklıktaki Koalat Cycle Dağı'nda ilk sonucunu verdi. Bu aynı zamanda kurtarma ekibinin yaşadığı ilk şoktu. Ekip kamp çadırını oldukça tahrip olmuş bir halde buldu. Birkaç ayak izi yakındaki ağaçlık alana gidiyor ancak 500 metre sonra karla örtülüyordu. Ağaçlık alanda bulunan büyük bir çam ağacının altında bir kamp ateşinin kalıntılarıyla birlikte ilk 2 ceset bulundu. Cesetlerin üzerinde sadece iç çamaşırları vardı. Daha sonra bulunan 3 ceset ateş ve kamp arasındaydı ve durumlarına bakılarak kampa geri dönmeye çalıştıkları düşünüldü. 3 ceset arasında yaklaşık 150'şer metre mesafe vardı. Bulunan cesetlerin incelenmesi sonucu sporcuların hipotermi yani vücut ısısının aşırı düşmesi sonucu öldükleri saptandı. Bir tanesinde kafatası zedelenmesine rastlandı ancak ölümcül değildi. Diğerlerinde ise hiçbir tahribat yoktu. Geriye kalan 4 cesedin bulunması biraz uzun sürdü. Araştırma ekibi 4 Mayıs'a kadar çalıştı ve ikinci şokunu yaşadı. Bir nehir yatağında 4 metre karın altında kalan cesetleri buldular. İlk 2 cesede göre daha uzaktaydılar ve diğerlerinden bir farkları vardı. 3 tanesi şiddetli darbe sonucu ölmüşlerdi. Bir tanesinde ölümcül derecede kafatası zedelenmesi vardı. İkisinin ise göğüs kafesleri parçalanmıştı. Uzmanlar bu tür hasarları verebilecek bir gücün bir araba kazasına eşdeğer olması gerektiğini söylediler. Dikkate değer bir nokta ise cesetlerin hiçbirinde dıştan gelen yaralanma olmamasıydı. Yüksek basınç sonucu ezilmiş gibiydiler. Otopside kadınlardan birinin dilinin kayıp olduğu görüldü. Araştırma kapsamında ilk keşifte bulunan günlükler ve amatör video kayıtları incelendiğinde grubun 31 Ocak günü dağlık araziye vardığı ve tırmanışa hazırlandığı ortaya çıktı. Yiyecek ve ekipmanları için ormanlık alanda bir stok çadırı kurduktan sonra 1 Şubat'ta tırmanışlarına başladılar. Hesaplarına göre bir günde tırmanışı bitirip ertesi gece kampı öteki tarafta kuracaklardı. Ne var ki giderek sertleşen hava, kar fırtınaları ve azalan görüş mesafesi bir şekilde onları hedefleri olan Otorten Dağı yerine yerel dilde Ölüm Dağı anlamına gelen Kalat Cycle'a götürdü. Dağın ismi hariç buraya kadar yaşananlarda pek olağan dışı bir durum yoktu. Kampta bulunan kanıtlar ise buradan sonra ne yaşadıklarına dair bir ipucu vermiyor. Her ne kadar cesetlerdeki hasarın insan gücüyle yapılmış olamayacağı söylense de Rus polisi bir cinayet olasılığını düşünerek adli araştırmalara başlar. Uzmanlar olayın derinlerine indikçe zaten soru işaretleriyle dolu olan vakaya bir yenisi daha eklenir. Radyasyon. Cesetlerin üzerlerindeki giysilerde radyoaktif kirlenme vardır. Ural bölgesinde yaşayan yerlilerden şüphelenen polis, geniş çaplı bir arazi taraması yaptığında çevrede hiç insan izine rastlayamaz. Zaten kamp alanı etrafında sporculardan başkasına ait ayak izi yoktur. Genç sporculara ne olduğu tam bir merak konusu olur. Deliller detaylı incelenince birkaç ilginç nokta daha göze çarpar. Kamp çadırı dışarıdan değil, içeriden yırtılmış gibidir. Ormanlık alanda ateş yakan grup üyeleri çok yakında duran kuru dalları değil de nedense ıslak dalları kullanmışlardır. Eldeki verileri gözden geçirince yapılabilecek en kesin varsayım bir şeyin grubun ödünü kopardığı üzerinedir. Üzerlerine giysi giymeden çadırı yırtıp çıkarak ormanın içine koşmuşlar, daha sonra ormanın girişinde durup ateş yakmışlardır. Aralarından ikisi ateşin yanında kalırken üçü kampa geri dönmeye karar vermiş ancak yolda birer birer ölmüşlerdir. 4'ü ise ya önceden ya sonradan ormanın içlerine ilerlemiştir. Bir varsayıma göre grup üyelerinin kör oldukları düşünülüyor. Bu ilk bulunan cesetlerin birindeki kafatası zedelenmesini de açıklıyor. Zira kör birisinin ormanda koştururken ağaçlara çarpması gayet doğal. Peki gençleri ölesiye korkutan şey neydi? Ayı veya başka bir yabani hayvan olsaydı eğer yaralanmaları gerekirdi. Etrafta da ayak izleri, mücadeleye dair izler olurdu. Hem radyasyon kalıntılarına da gerek kalmazdı. Rus polisi ve KGB bu bilmeceyi çözemiyordu. Mayıs 1959'da dosya açılmamak üzere kapandı. Sporcuların hepsinin bilinmeyen zorlayıcı bir güç yüzünden öldükleri kayda geçirildi.
Olay dosyası resimleriyle birlikte gizli bir arşive yollandı. Resimler ancak 1990'da eksik bir şekilde ortaya çıktı. 1967'de araştırmalar sırasında görev almış ve fotoğrafçılık yapmış olan gazeteci yazar Yuri Yarovoy, olaydan esinlenerek Yüksek Derecede Karmaşa isimli bir roman yazdı. Ancak Sovyet yönetiminin olayla ilgili bilgileri sır olarak sakladığı bir dönemde yazıldığı için pek çok detayı es geçtiği biliniyor. Tanıdıkları ise yazarın romanın yayınlanmamış detaylı bir kopyası olduğunu söylüyorlar. Yazar 1980'de hayatını kaybettikten sonra yazarın fotoğraflar, günlükler ve el yazılarından oluşan arşivi ise asla bulunamadı. 1990'da ise yazar Anatoly Gashin olayla ilgili bir araştırma yaptı. Rus yetkililerin ona tanıdığı ayrıcalıklar sayesinde bazı fotoğrafları ve önceden bilinmeyen detayları gün ışığına çıkartmayı başardı. Pek çok belgenin ortadan kaybolduğunu fark etti. Araştırmasıyla ilgili Sırların Bedeli 9 Yaşam isimli bir kitap yazdı. Kitapta Sovyet yönetiminin gizli araştırmaları sonucu geliştirilen bir gizli silah teorisine ağırlık verdi. Kitabın verdiği cesaretle 1959'da araştırmayı yürütmüş olan emekli polis subayı Lev Ivanov da bir makale yazdı. Makalede araştırma timinin olaya hiçbir açıklama getiremediğini söylüyor. Ivanov'un iddiasına göre gençler gökyüzünde bazı uçan küreler görmüşlerdi. Ivanov üstlerine bunu rapor ettikten sonra timin araştırmayı bırakması ve bulguları gizli tutması emri gelmiş. Olayın olduğu tarihte grubun rotasından 50 kilometre güneyde olan bir yürüyüş grubu, kuzeyde garip turuncu küreler gördükleri ve o çevrede Şubat ve Mart aylarında meteoroloji yetkilileri ve askerler dahil değişik kişilerden benzer raporlar geldiği biliniyor. Araştırmalarda bu tanıklar bilinmeyen bir nedenden dolayı göz ardı edilmiş. Zira bu tanıklar gerçekten de bu olaya ışık tutabilirlerdi. Dağcıların gizemli ölümüyle ilgili ortaya birçok teori atıldı. Kimileri yerel halk Mansilerin onlardan rahatsız olduklarını ve 9 dağcıyı öldürmüş olabileceğine inandı. Devlet o yıllarda 9 gencin ölümünden sorumlu kişilerin Mansiler olabileceğine o kadar inandı ki itirafçı olmaları için Mansi halkına çeşitli işkenceler uyguladı. Ancak yine de herhangi bir yanıt alamadı. Gençlerin ölüm sebebini bulamayanlar zamanla doğaüstü teoriler geliştirdiler. Bunların en başında gençlere uzaylıların saldırdığı ve uzaylıların 9 kişi üzerinde deneyler yaptığı yönündeydi. Komplocular cesetlerin üzerinde radyasyon tespit edilmesini de uzaylıların deneylerine bağladılar. İkinci doğaüstü teori bölgede folklorik bir özelliğe sahip olan koca ayak yani Yeti ile ilgiliydi. Gorile benzeyen iki ayaklı bu destansı yaratık 9 dağcı gence saldırmış olabilirdi. Ancak ne bölgede ne de cesetlerde böylesine vahşi bir varlığın herhangi bir saldırısına ilişkin kanıta rastlanamadı. Üçüncü teori ise bu vahşeti hükümetin yapmış olmasıydı. 9 dağcı gencin bu yolculuğa çıkış amacı Rusya'nın Ural dağlarında yer alan Gora Otorten Dağı'na ulaşmaktı. O yıllarda Sovyet hükümeti tam da bu dağda bazı füze denemeleri yapıyordu. Hatta dönem dönem bu füze denemeleri gökyüzünde turuncu daireler oluşturuyordu. Gora Otorten Dağı'nda yapılan bu füze çalışmaları için 9 gencin kullanıldığı düşünüldü. Ancak tüm olasılıklar cevapsız kaldı. Kimileri hükümetin otopsi raporlarını sakladığına, kimileri bu ölümlerden hükümetin sorumlu olduğuna inandı. Ancak ortaya atılan son iki iddia öncekilerden daha kuvvetliydi. Dördüncü ve popüler teori ise mantarlardı. 9 gencin yürüdüğü dağlarda halüsinasyonlara sebep olan bazı mantarlar vardı. Belki de gençler bu mantarlardan yemiş, halüsinasyon görmüş, kendilerini halüsinasyonun etkisiyle çadırdan dışarı atmış, etkisi geçince de çadıra dönememiş ve karanlıkta savrulup donarak ölmüşlerdi. Ancak bu teori radyasyon kalıntılarını açıklamıyor. Amerikan araştırmacı Danny Aykar ile bazı Rus bilim insanları tarafından öne sürülen başka bir olasılık ise şiddetli rüzgarların kamp alanındaki dağın zirvesini vurmasıyla Karman Girdap Street adı verilen fiziksel etkileşimin oluşması. Tekrarlanan girdapların oluşturduğu düşük frekanslı sesler kampçıları çok olağan dışı tepkiler verecek şekilde etkilemiş olabilir. Söz konusu düşük frekanslar insan kulağı tarafından duyulmasa bile kulaktaki kılları titreştiriyor ve bulantı ile ciddi psikolojik rahatsızlıkları tetikliyor. Şiddetli kar fırtınası ile tetiklenen zihinsel bunalım ile öğrenciler zifiri karanlıkta korku ve panik ile aklını kaçırmış olabilir. Dördüncü teoride olduğu gibi radyasyon kalıntılarını bu teoride açıklamamakta. Son teori ise yakın bir zamanda ortaya atıldı.
İsveçli uzmanlara göre bölgede alçak bir çığ yaşanmış olabilirdi. Ölüm Dağı coğrafi özelliği sebebiyle alçak arazi çığlarına çok uygundu. Çığın gürültüsünü duyan gençler sesin etkisiyle korkmuş ve çadırdan fırlamış olabilir. Yollarını kaybedip geri dönemeden donarak ölmüş olabilirlerdi. Peki bu teori doğruysa Lyudmila Dubinina'nın dili nasıl kopmuş, gözleri nasıl yerinden oyulmuştu? İsveçli araştırmacılar bu durumu ise vahşi hayvanlara dayandırıyor. Onlara göre vahşi hayvanlar buldukları cesedin ilk olarak yumuşak derilerini yemeye başlarlar. Doğaüstü bir durumdan ziyade Lyudmila Dubinina'nın cesedinin son hali vahşi hayvanlara dayandırıldı. Igor Dyatlov'un adı 9 gencin hayatını kaybettiği o yere verildi ve böylece yaşanan bu gizemli olay tarihe Dyatlov Geçidi vakası olarak geçti. 1959 yılında Rusya'nın Ölüm Dağı'nda hayatını kaybeden 9 genç yıllarca herkesin ilgisini çekti. O yıllarda 9 arkadaşın yaptığı kayıtlar, aldıkları notlar ve çektikleri fotoğraflar bugünlere kadar ulaştı. Bu gizemli olayı araştırmak ve gençlerle ilgili tüm detaylı bilgileri paylaşmak için kurulmuş 1079 The Overwhelming Force of Dyatlov Pass adlı internet sitesi 9 gencin çektiği tüm fotoğrafları renklendirerek 1959 yılında yaşanmış bu karanlık olaya ışık tutmayı amaçladı. Kurulan bu internet sitesinde bağışlar toplanıyor ve Dyatlov geçidini merak edenlere bilgiler verilmesi amaçlanıyor. Olayın üzerinden tam 65 yılı geçmiş olmasına rağmen yıllar içinde Dyatlov geçidi vakası birçok belgesele, kitaba ve filme konu oldu. Herkes kendi düşüncesine yakın bir komplo teorisini seçip 9 gencin ölümüne mantıklı bir sebep bulsa da gerçek ne yazık ki gün yüzüne çıkarılamadı. Dyatlov geçidi dosyası dönem dönem dünyanın dört bir yanından araştırmacılar tarafından açılsa da bugüne dek yapılmış tüm çalışmalar sonuçsuz kaldı. UFO'lar mı, paranormal varlıklar mı, gizli ordu araştırmaları mı bilinmez ama ortada alışık olmadığımız ve üstüne barut atılıp fitili ateşlendikten sonra yok edilmiş bir olay yaşandığı kesin. Bir gün Dyatlov geçidi vakası hakkında oldukça gerçekçi açıklamalara ulaşacak olsak da komple teorilerinin sonu gelmeyecek. Çünkü nihayetine birileri asla gerçeğe inanmayacak. Belki de yapılabilecek en doğru şey bu kadar korkunç bir şekilde ölen genç insanların huzur içinde olmasını dilemek. Ayrıca bu konuda sizin düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum. Dyatlov geçidi vakası hakkındaki düşüncelerinizi ve varsa kendi teorilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Her bir yorumunuzu okuyor olacağım. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta hayatta kalmak için arkadaşlarının cesetlerini yiyen kazazedeleri anlattığım 1972 Uruguay uçak kazası belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.